Peri, birçok farklı kültürün, efsane ve mitolojisinde bulunan bir ruh veya doğaüstü yaratıktır. Genellikle insan görünümünde çoğunlukla çok küçük olduğu ve uçmak, büyü yapmak, geleceği görmek veya etkilemek gibi doğaüstü güçlere sahip olduğu düşünülmüş ve böyle tasvir edilmiştir. Popüler kültürlerde çoğunlukla genç ve güzel kadınlar olarak tasvir edilseler de eskiden bitkin, yaşlı kadınlar veya yaramaz yaşlı erkekler olarak da tasvir edilirlerdi. Peri, Farsça kökenli bir kelimedir. Farsça anlamı büyü yapan, büyüleyen kadındır. Peri, eski Türk inanışında melektir ve aslı periştedir ve diğer Türk dillerinde günümüzde de bu şekilde kullanılmaktadır. Türkçe'ye peri şeklinde girmiştir. Türk mitolojisinde de önemli bir yeri olan periler zamanla unutulmuş ve farklı mitolojiye yönelmişlerdir. Artık teknolojinin ilerlemesiyle her şey kayıt altına alınırken neden efsanevi yaratıklar da kayıt altına alınmasın, öyle değil mi? Bu listemizde kamera kayıtlarına yakalanmış inanılmaz 10 peri görüntüsü var. Ve ilk 5'i sizi gerçekten de çok şaşırtacak ve şok edebilecek kadar gerçekçi. Bu listemizde 10 video kaydını araştıracağız ve gerçek olabilirler mi, neden, nasıl ve niçin sorularını ele alarak öznel bir araştırma yapacağız. Video başlamadan önce bize destek vermek için videoya beğen atıp kanalımıza abone olabilirsiniz. Şimdi hazır mısınız? O zaman video kayıtlarını incelemeye başlayalım. ...14 Haziran 2012 tarihinde YouTube'a çok farklı bir video yüklendi. Distorial 123 adlı bir YouTube kanalına yüklenen bu video neredeyse 1 milyon izlenme yakalamayı başardı. Videonun ismi ise gerçekten de tüyler ürpertici. Periler var. Gelin bu videoyu bir izleyelim. Wait. What? Don't touch it, Ella! I don't know. Heck. That's fairy dust! Freaky, because Wendy said, hurry, climb on it. And I Wait, said, you "Climb guys! fast, I climb." Oh my gosh, wait. Videoda gerçekten de garip çelişkiler mevcut. Ses kayıtlarından ve görüntülerden de anladığımız kadarıyla bir erkek, kameraman bir kadın, 2 tane kız çocuğu mevcut. Bu videoda devamlı olarak aman tanrım diyerek tepki veriyorlar. Seslerden de anlaşıldığı gibi çocukların da oldukça endişeli olduğu belli oluyor. Biraz ilerlediklerinde mor bir kavanozun ters bir şekilde çevrilmiş olduğunu ve devamlı "Bu kavanoza bakın, aman tanrım" diyerek bağırdıklarını da duyuyoruz. Kavanozu uzaktan yakından her türlü açıdan inceliyoruz ama hiçbir şey göremiyoruz. Konuşma esnasında "Hey, bu da nedir? Baba, bu bir peri, aman tanrım" olarak tekrarlamalar devam ediyor. Kavanozu inceleyen çift kavanozun içindeki her neyse hareket etmesi için sarsıyor. Ama bir sonuç alamıyorlar. Çocuklar bir anda çığlık atarak "Baba, bu bir peri" demeye başlıyor ve ortalık geriliyor. Tam hiçbir şey göremeden video bitecekti ki kadraja öyle bir ayrıntı yakalanıyor ki gerçekten de tüyler ürpertici. Kız çocuğunu çekerken 4 kanatlı uzun bir canlı kameranın önünden hızlıca uçuyor ve geçiyor. O anda maalesef uçan canlıyı bir tek çocuk görünce çığlıklar atıyor. Ama durun, bu uçan canlıyı yakından incelememiz lazım. Videoyu yavaşlattım, görüntü kalitesini de iyicene iyileştirdikten sonra şöyle bir şeye rastlıyoruz. Ortası uzun ve ince, sırtında 4 tane kanadı olan garip bir canlı. Ve kayıtlarda muhtemelen bunun aynısı da kavanozda var. Kayıt maalesef kısa ama elimizdeki delil 2 santim boyutlarında ışık vurmuş kanatlı bir canlı. Helikopter böceği olma şansı çok yüksek ama çocukların kavanozda yakaladığı şey eğer bir helikopter böceği olsaydı bu kadar şaşırmazlardı diye tahmin ediyoruz. Wait. Elimizdeki delillere bakarak %35'lik gerçeklik payı olduğuna karar verebiliriz. Bu video bu sayede 1 milyon civarı tıklandı. Ama şimdi görecekleriniz sizlere aman dedirtebilecek türden. Şimdi sizi güldürebilecek bir tesadüfe hazır olun. Listemizin 10 numarasındaki inceleyeceğimiz video 14 Haziran 2012 tarihinde YouTube'a yüklenmişti. Ve şimdi inceleyeceğimiz video ise 15 Haziran 2012 tarihinde YouTube'a yüklenmiştir. Her şey ve herkes tüm gerçekliğiyle her ayrıntıyı öğrenecek. Gizem kalmayacak.
O zaman hazır mısınız? Gelin hep birlikte bu video kaydını birlikte izleyelim. Video kaydını hepiniz izlediniz. Evet, bu kayıt yaklaşık 5 milyon kişi tarafından tıklandı ve binlerce yorum alarak tartışma konusu oldu. Bir evin güvenlik kamerasına çok ilginç bir şey takılıyor. Evin garajına bağlı olan güvenlik kamerası ilk başta bir kedinin ilginç bir şeyi avlamaya çalıştığı gözüküyor ve kedi devamlı onun üstüne atlayıp duruyor. Video sahibi kanal ise açıklamada bariz bir şekilde perileri kovalayan kedi olarak tasvir etmiş. Videoyu biraz yakınlaştırdığımızda kedinin parlak bir nesneye pati atarak yakalamaya çalıştığını gözle görülebiliyor. Ama ilerleyen saniyelerde kameranın tam da önünden garip bir şey geçiyor. Kameranın gece görüş özelliği olmasından dolayı kameranın tam da önünden geçen şeyler biraz parlak gözüküyor. Ve o günün teknolojisinin HD görüntü kaldırmaması da biraz görüntünün net olmamasını sağlamış. Ama böyle yaratıklarda nedense her zaman 360p görüntü kalitesinde yakalanıyor. Bu gerçekten de şaşırtıcı. Şimdi uçan nesneyi yakınlaştırıp görüntüyü temizliyoruz. Evet, görüntüler gerçekten de tüyler ürpertecek kadar korkutucu. Aşırı ışık yaymasından dolayı delillerimizi ateş böceğine yöneltebiliyoruz. Ateş böceğinin de 2 sabit ve 2 oynar kanadının olması bu ihtimali baya bir yüksek tutuyor. Yine ateş böceğiyle eşleştirmemizde kuyruğunun kült bir biçimde gelmesi de kamera kayıtlarındaki belirlenmeyen canlının kuyruğuyla aynı gözüktüğünü söyleyebiliriz. Kısa bir araştırmadan sonra bunun doğu kasırga ateş böceği olduğunu sizlere kanıtlayabildik. Ama bizler yine de bir çelişki bırakmak istiyoruz. Elimizdeki deliller %90 ateş böceğinin olabileceği kanadını taşısa da hiçbir zaman tam bir şekilde emin olamayız. Peki bu görüntüdeki sizce ne olabilir? Bu tür efsanevi yaratıkları gösteren kayıtların neden 2008 ila 2012 tarihleri arasında çıktığını hiç düşündünüz mü? Acaba o zamanın teknolojisi en ufak böceği bile çok karmaşık bir şekilde gösterebilecek kadar kötü olabilir miydi? Sizce neden 2008 ila 2012? 2008 yılında YouTube'a yüklenmiş bir video ile karşınızdayız. 2008'in 27 Kasım'ında Hemus Siyan isimli bir YouTube kanalı yaklaşık 2 dakikalık bir video yüklemiş ve 4 milyon izlenme alarak televizyonlara bile haber olmuşlar. Araştırmacılar tarafından Yusufçuk böceği denilip bir köşeye atılsa da bu görüntülerin böcekten daha farklı bir şeyi çağrıştırdığını şimdi göreceksiniz. Öyleyse kayda bir izleyelim. There's a They all few fallen. from that side. Yeah. I don't know. Oh my god. Evet, video kaydını hepiniz izlediniz ve kendinizce yorumladınız. Sizce o görüntüdeki canlı ne olabilir? Biz Dünyanın Enleri kanalı olarak bu araştırmayı biraz derinleştirmeye karar verdik. 4 kişilik bir grup, 2 kız, 1 oğlan ve bir de aile bireylerinden kameraman var. Ve çocuklar baba olarak sesleniyor. Muhtemelen babası elindeki kamerayı ile doğa güzelliklerini çekip bir hatıra bırakmak istiyor. Kayıtlarda da o yeni aldığımız kamera oldukça da güzel çekiyor dediklerini duyabiliyoruz. Daha sonra video kaydında ilerleyen grup bir elma ya da nara benzeyen bir ağacın altına geliyorlar. Ve yağmurdan sonra dökülen meyvelerden birini eline alıp ağacı tam anlatırken babası ağacın görüntüsünü komple bir şekilde almaya başlıyordu ki garip bir canlıyı ağacın kesik olan bölgesinden öz suyunu içerken yakalıyor. Canlı kameralı adamı görünce hemen havalanıp kameraya bir bakış atıp kaçıyor. Ama kaçarmış gibi davranırken bir anda kameramana saldırmaya başlıyor. 3-4 kere saldırdıktan sonra ortalıktan kayboluyor. Bu görüntü gerçekten de bir anda interneti baya meşgul etmiştir. Çünkü Tinkerbell adında bir animasyon yayınlanmıştı. Ve bu görüntülerde onların arasındaki bağı kuvvetleştirdiğini gösterir gibi oldu. Şimdi gelin görüntüleri biz de bir inceleyelim. Canlının kanat sesleri rahat bir biçimde duyuluyor.
Ama bir anda havaya kalkınca 2 bacağı ve 2 kolu olduğu gözüküyor. Görüntüyü biraz daha netleştirdiğimizde kafasının ve kadın göğsüne benzer göğüslerinin olduğu gözüküyor. Kanatları ise sinek kanatlarına benzer bir şekilde. Ama sol lobunda bulunan kanadın kendi boyutundan daha uzun olduğu bariz bir şekilde belli. İlk başta Yusufçuk böceğini anımsatan bu görüntü kafası ve insan uzunluğuna benzer yapısı olmasından kaynaklı Yusufçuk böceğini eliyoruz. Elimizdeki delillere dayanarak bunun %70 civarında dünyada tanımlanmamış bir canlı olabileceğini kanıtlar nitelikte. Belki de peri olarak betimlediğimiz canlı bu olabilir. Listemizdeki görüntüleri teker teker inceliyoruz. Sizce bu görüntülerdeki canlıların eğer bir peri değilse nasıl bir canlı olabilir? Peri dışında varlıklar da mı var? Listemizdeki görüntüleri teker teker inceliyoruz. Sizce bu görüntülerdeki canlılar peri değilse yeni bir tür canlı olabilirler mi? Belki de neslinin tükendiğini sandılar ama yaşıyorlar. Bunu bilemeyiz. Bunu öğrenmemiz için kendi gözlerimizde görmemiz gerekebilir. Bir baba ve ufak bir çocuğa ait olan YouTube kanalı gerçekten de bayağı bir ön planda ve neredeyse 1 milyon abonesi mevcut. 13 Ekim 2016 tarihinde yayınlanan bu videoya gelin hep birlikte bir göz atalım. Evet, kayıtları hepiniz izlediniz. Bu kaydı yaklaşık 6 milyon kişi de sizler gibi YouTube'dan izledi. Ve çoğu inandığını yorumlara belirtti. Ve yorumlarda ise dikkat çeken nokta insanların 10'da 7'si bunun bir diş perisi olabileceği kanıtında. Videonun açıklamasında bu video orijinaldir ve oynama yapılmamıştır. 9 yaşındaki James'in dişi çıktı ve yastığının altına koyduk. Evdeki çocuk koruma kamerasına ise böyle bir şey yakalandı ve sizlere sunmak istedim diye açıklamaya yazılmış. Şimdi kaydı analiz etme sırası bizde. Video kaydında pencere açılıyor ve uçan, ışık saçan bir canlı içeriye giriyor. Daha sonra çocuğun kafasının altında bulunan yastığı kaldırıp altından bir şey alıp kaçıyor. Yok daha neler diyenleri duyar gibiyim. Bu video 2016 tarihinde yüklenmesi ve bu kanalın 1 milyon abonesi olmasından dolayı biz bunun tam bir düzmece ve bir bilgisayar efekt programıyla yapıldığını düşünüyoruz. Ama şöyle bir şey daha var. Bu efektleri uygulamak kolay değil. Pencerenin kendi kendince açılması, yastığın havaya kalkması ve dahası ufak da olsa gerçeklik payı taşımakta. Ama kurmacı olduğu kanaatımız yüzünden bu görüntüye %90 video efekti, %10 ise gerçeklik payı verebiliyoruz. Mitolojide deniz kızları ya da deniz kızı benzeri yaratıklar binlerce yıldır var olmuştur. Deniz kızlarının ilk mitleri M.Ö. 1000 civarında ortaya çıkmış olabilir. Hikayeler bir balık haline dönüşmek için bir göle sıçrayan bir Suriyeli tanrıçanın masalını anlatır. O zamandan bu yana dünyadaki çeşitli kültürlerden folklara birçok deniz kızı hikayesi ortaya çıktı. Mesela Afrikalı su ruhu Mamiwata, Karayip adalarında folklarda popüler olan su ruhu Lasiri'nin olduğu gibi. Şimdi merak ettiniz neden deniz kızlarına geçiş yaptık diye. Evet, bu videoda gerçekten de yakalanmış ve öldürülmüş yarı deniz kızı, yarı peri bir canlı var. Böyle söyleyince meraklandınız elbet. O zaman kayda bir geçiş yapalım. Bu kaydı ünlü UFO araştırmacısı ve bilim adamı Philip Schuyler David Londra arşivinden çıkartmış ve temiz kaydı almıştır. Cam şişenin içerisinde yaklaşık 30 santim civarında insanı anımsatan bir yaratık mevcut. Diz kapaklarından tutun kaburga kemiklerine kadar elleriyle ve başına kadar minyatür bir insan anımsatıyor. Upuzun saçları ve kanatları ise gerçekten de şaşırtıcı. Bu kayıt Mertin Mekus isimli bir YouTube kanalında 2017 yılında yüklendi ve pek fazla kişi tarafından da görüntülenmedi. Çünkü belirli bir süre gizli olarak video saklandı.
Daha sonra 2018 yılında video kaydı özelden genele çevrilince insanların hayli dikkatini çekmeyi başardı. Ama gelin hep birlikte bu canlıyı biz de bir inceleyelim. 30 santimlik bir cam şişe ve içerisinde 25 santim civarında insanımsı bir yaratık. Buraya kadar her şey gerçekten de şaşırtıcı. 1901 yılında kayda alınan bu canlı belirli bir süre sonra arşiv yangınında kayboldu ve 2016 yılında tekrardan bulundu. İncelemelerimizde uzun saçı ve kanadı da dikkatimizi çekti. Bu canlı bizi Deniz Kızları belgeselimize geri çekti ve bunun acaba insan yapımı bir kukla olabileceği konusunda düşüncelerimizi depreştirdi. Biz bu konuda %50 gerçek ve %50 insan yapımı diyebiliyoruz. Sizce gerçek olabilir mi? İnsanoğlu para kazanmak için her türlü yolu denedi. Maymun bedenine balık diktiler ve birçok farklı şeyler yaptılar. Deniz Kızları belgeselinden de hatırladığınız gibi çok acayip şeyler oldu. Yarasayı kestiler, yarasanın kafasını bir balığa diktiler. Yarasanın kanatlarını söküp farklı bir balığa diktiler. Acaba insanoğlu para kazanmak için böyle efsanevi yaratıklar üretmiş olabilir mi? Bu yaratıklar üzerinden prim yapıp deli paralar kazanmış olabilirler mi? Ve bunlar yüzünden belki gerçek görüntüler, belki de gerçekler, bu gerçekleri, bu görüntüler yüzünden atlamış olabilir miyiz? Evet, bu yüzden hiçbir kayıta %100 ne sahte ne de %100 gerçek diyebiliriz. Bunu gerçek diyebilmemiz için veya sahte diyebilmemiz için kendi gözlerimizle görmemiz gerekir. Yeni bir YouTuber izlenmek için sizce neler yapabilir? Yalan söyleyebilir, insanları kandırabilir, yenmeyecek şeyleri yiyebilir, yapılmayacak enteresan işleri yapabilir. Şimdi size bir video göstereceğim ve bu videonun bulunduğu kanalı inceleyeceğiz. Tamamen periler üzerine kurulmuş olan bu YouTube kanalının en çok izlenen videosu karşınızda. ...26 Ocak 2011 yılında Spiritual Spectacular isimli YouTube kanalına yüklenen bu video 500.000'den fazla izlenmeyi başararak kendi kanalının rekorunu kırmış durumda. Ve yorumlarla açıklamada birçok insan bu kayıtlara inandığını gösteriyor. Kanal sahibinin yaptığı açıklama ise şöyle: Bu video kaydı 28 Temmuz 2010'da evde çekilmiş, gerçek hayatımızın koruyucu melek perisinin yavaşlatılmış hali. Bu periyi görmek çok güzel ve bu benim koruyucu meleğim. Açıklamada videoyu paylaşan kişinin ne kadar bu konuya inandığını görebilirsiniz. Kanalını incelediğimizde 2 yıl boyunca ard arda birçok video yüklemiş ve hepsi de aynı evde. Güvenlik kamerasıyla kayda alınmış. Evet, gerçekten de tüyler ürpertici. Siz bir evde yaşıyorsunuz ve evde her gece minyatür uçan insanlar geziyor. Çoğunuz bu durumdan ötürü evi terk edip kaçardı. Ama bu evin sahibi onun yerine bu canlıların gerçekliğini kanıtlamaya karar vermiş gibi gözüküyor. Şimdi gelin bu video kaydını hep birlikte inceleyelim. Video kaydının yavaşlatılmış bir görüntü olduğu açıkça anlayabiliyoruz. Çünkü kasarmış gibi hareket ediyor. Ama burada çelişkili bir kayıt var ve kayıt titriyor ve muhtemelen elle çekilmiş. İlk saniyelerde ekrandan kanatlı uçan bir şey geçiyor. Ama tam bir şekilde belli olmuyor ama parladığını görebiliyoruz. Videonun sonlarına doğru bazı şeyler de netleşiyor gibi. Parazit benzeri garip bir şey kameranın önünde resmen tur atıyor. Görüntüyü iyice temizliyoruz ve uzun parazit benzeri bir şey olduğu dikkatimizi çekiyor. Araştırmamızı iyicene derinleştiriyoruz. Bu kayıttaki canlının ne olabileceği konusunda yaklaşık 5 saatlik bir araştırmadan sonra elimize kesin kanıtlar ulaşıyor. Video kaydındaki canlının isminin Rots isimli çok nadir gözüken bir canlı olduğunu öğreniyoruz. Bu canlılar genellikle koloni halinde yaşar ve hakkında pek fazla bilgi mevcut değildir. Birçok insan buna peri veya UFO benzetmesi yaparak şikayetlerde bulunmuştur. Amerikan polis kayıtlarında bu canlının 4000 kişi tarafından ihbar edildiği de kayıtlar altına alınmış. Yine de biz tam emin olamıyoruz. Sonuç neticesiyle gözle görmediğimiz bir şeye nasıl emin olabiliriz ki? Biz bu kaydın %90 Rots isimli canlıya ait olduğunu düşünüyoruz. Peki sizin düşünceniz nedir bu konuda? Bu seferki görüntü gerçekten de tüylerinizi diken edecek kadar gerçekçi.
Ve yine inanması zor olacak olan bu görüntü şaşırtıcı. Ama Meksika'nın en çok izlenen televizyon kanallarında paylaşılıyor. Ve normal bir şeymiş gibi sunuluyor. Bizim ülkemizdeki sabah programı havasında sunumu yapılan garip yaratığın bulunduğu video kaydına hep birlikte bir göz atalım. Videos que trajo Ana Luisa ni fotografías. La tenemos aquí en el estudio. Aquí está, mira nada más, la podemos Ay, no, tocar. no, no la Muy toques. frágil. que yo la toqué. No, así está. Tiene, vean nada más, se le alcanza a percibir aquí arriba cabellito. Tiene cabellito, es Kayıtları hepiniz izlediniz. Ne kadar gerçekçi, öyle değil mi? 2014 yılında Meksika'da yayınlanan bu görüntüler bayağı bir süre Meksika'nın gündemini meşgul etmiş durumda. Bu yaratığı yakalayan adam bunu bir hastanenin içinde temizlik yaparken bulmuş ve kürek ile öldürdüğünü dile getirmiştir. Daha sonra bana kimse inanmaz diye bu yaratığı tuzlayarak kurutmuş ve belirli bir süre saklamış. Daha sonra kaybedecek bir şeyim yok ve bunu paylaşmaya kararlıyım diyerek televizyon programına çıkartıyor. Gelin kayda tekrardan bir göz atalım. videos que trajo Ana Luisa ni fotografías. La tenemos aquí en el estudio. Aquí está, mira nada más, la podemos Ay, no, tocar. no, no la Muy toques. frágil. que yo la toqué. No, así está. Tiene, vean nada más, se le alcanza a percibir aquí arriba cabellito. Tiene cabellito, es Kayıtlarda görüldüğü gibi altta ufak kanatlar, üstte ise büyük ve yelpaze şeklindeki kanatları hemen dikkatimizi çekiyor. Yapı biraz yarasayı anımsatsa da elleri ve bacakları ve kafatası yarasa olmaktan uzak gibi duruyor. Dikkatimizi çeken diğer bir nokta ise saçlarının olması ve beline kadar uzanması. Bütünüyle tamamen dünya dışı bir varlığa benzese de gerçekten de bunu herhangi bir yerde görsek tamamıyla bizleri korkutabilir. Bu kayıt yayınlandıktan sonra adam esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Ve muhtemelen bu mumyayı da iyi bir fiyata sattı ya da öldürülüp elinden alındı. Şimdilerde kayıp olan bu mumya Meksika'nın gündeminden de silinmiş durumda. Bu yaratığın gerçekliğine inanır gibi olduk. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bazen kamera kayıtları, bazen ise bir fotoğraf. Sizce bunlar bir yaratığın gerçekliğini kanıtlayabilir mi? O zaman listemizin ilk üçüne geldik. Şimdi sakın bir yere ayrılmayın. Bu ilk üç gerçekten de tüyler ürpertici. Yine bir 2012 vakası. Neden? Ama neden her şey 2012'de oluyor? Neden? Bu 2012 nasıl bir yıl? Neden kaynaklanıyor böyle şeyler? Bu seriye başladığımızdan beri kendimize sorduğumuz sorudur bu. Deniz Kızları belgeselimizde Top 10 serimizin 5 tanesi 2012. Daha sonra Koca Ayak belgeselimizde Top 10 serimizin 7 tanesi 2012. Ve yine Peri belgeselimizin 10'da 7'si 2012. Neden 2012? 21 Aralık 2012 Maya takviminin son günü olarak biliniyordu. Acaba ondan ötürü mü böyle yaratıklar dünyada gözükmeye başladı? Bu sorunun cevabını yakında yeni bir belgeselimizde paylaşacağız. O zaman Meksika'da 2012 yılında ortaya çıkan bu video kaydına bir göz atalım. Görüntüler gerçekten de komik mi desek yoksa tüyler ürpertici mi desek tam olarak bilemedik. Kayıtlar bildiğimiz Meksika'nın yerel televizyonuna konu olmuş ve haberleri yapılmış durumda. Kayıtlarda insanlar o kadar çok merak etmiş ki neredeyse halk izdiham etmiş ve artık bu kargaşadan kurtulmak için ip germişler ve insanları sıraya sokmuşlar. Cidden çok garip. Sizce bunu görmek için bu kadar kalabalık bir sıra olabilir mi? Bence olabilir. Bizim ülkemizde de olsa 10 liradan gösterilip deli paralar kazanılabilir. Bu Meksikalı adam da böyle yapmış. Gösterim başı 1 dolar alıyormuş. Gerçekten de dikkatleri üstüne çekmeyi başardı. Öyleyse biz de şu canlıyı bir inceleyelim. Adam bir bardağın içine alkol koyup Peri'nin cansız bedenini koymuş ve sergiliyor. Dikkatimizi çeken ellerinin, kollarının, bacaklarının ve kanatlarının güzel bir şekilde gözükmesi. Bikini bölgesinde bile sanki gerçekten de bir bikini varmış gibi renkli. Sanki Vix adlı çizgi filmden fırlama. Meksikalı adam ve annesi bunu tarlada ağacın üstünde bulduklarını ve üstüne bir bardak bastırıp yakaladıklarını, daha sonra 2-3 saat sonra öldüğünü belirtiyor. Gerçekten de 3 santimlik boyutu ve oldukça garip bir varlığa benzemesi de peri olma olasılığını arttırıyor. Bu konu pek fazla araştırılmamış ve peri hala adamın elinde.
ve Meksika'da sergilenmeye devam ediyor. Sizin de bir gün yolunuz Meksika'ya düşerse bu adamın yanına uğrayın ve bize HD fotoğraflarını gönderin. Gerçekten de bir karınca boyutlarında olan bu canlı perilerin var olduğunu gösterir nitelikte bir kalıntı. Sizce bu bir gerçek peri olabilir mi? 15 Ekim 2008 New Jersey'de bir ormanda bulunan peri bedeni tüm insanlığı korkuttu. Gelin hep birlikte bu kayda bir bakalım. Evet, kayıtları hepiniz incelediniz ve izlediniz. Gerçekten de tüyler ürpertici. Listemizin birinci sırasına gelirken her şey bir anda değişmeye başladı. Ve her şey gerçekçiliğe doğru yönelmeye başladı. 2008 yılında New Jersey'de bir ormanda bulunan bu yaratık bulan gezginci tarafından şöyle tasvir ediliyor. Ormanda geziyordum. Daha sonra koşu yapmaya karar verdim. 100 ila 200 metre biraz hızlandım ve ayağımın bir şey takılması sonucu yuvarlandım. Kalktığımda her şey gerçekten de çok acayipti. Düştüğüm yerin yanında bu yaratık vardı. Acaba ben düşerken benim altımda mı kalıp öldü? Onu bilemiyorum. Ben de 4-5 tane büyük yapraklı ağaçların yapraklarını içerisine koyup evime getirdim. Daha sonra üstünde biraz araştırma yaptım. Ve en doğrusunun bunu polislere söylemenin olacağını düşündüm ve teslim ettim. Teslim ettikten sonra biraz pişman olsam da bunu ilk bulan ve keşfedenin ben olmam yüzünden onun mutluluğunu yaşıyorum, diyor kendisi. Kayıtları biz de incelemek istiyoruz. Kayıtların 2008 yılında çekilmesinden dolayı 240p ulaşabildiğimiz görüntülerde 4 tane kanadının olduğunu ve aynı bir defne ağacının yapraklarına benzediği çok açık bir şekilde belli oluyor. Dikkatimizi çeken diğer bir nokta ise 5 parmağının bulunması ve kanatlarındaki sanki çivi yazısı şeklindeki çizgiler. Bu tarz çizgiler Roma dönemlerinden günümüze yansıdığı ve öldürülen her bir insan için teker teker vücuda işlendiğini biliyoruz. Acaba bu perilerde de bu bir suikastçı peri olabilir mi? Eğer öyleyse bunlarda da demek ki birbirlerini çekemeyenler mevcut. Kayıtlarda yüzü tam belli olmasa da kızıl saçları da açık bir şekilde gözüküyor. Bu kayıtlarda görünen belki bir uzaylı, belki de bir peri. Ama bizim buna gerçeklik puanımız %77. Nedeni ise kayıtların çok net gözüküyor olmaması. Evet, geldik birinci sıraya. Şimdiki görüntüde bu yaratığa tapan insanları görmeye hazır olun. Hindistan'da ele geçirilen bu görüntüler tüm gerçekliğiyle gözler önünde ve kayıt gerçekten de ağzınızı açık bırakacak kadar şaşırtıcı. O zaman kaydı hep birlikte bir izleyelim. Evet, kayıtlar tüm gerçekliğiyle gözler önünde. Hindistan'da sergilenen bu yaratığa tapıyorlar. Ve bunun bir cin veya bir peri olabileceği konusunda söylentiler de gitgide artmış durumda. Kayıtlarda yaratığa altından bir taç yapmışlar ve taze çiçekler içerisine yatırmışlar. Ve cam bir küre içerisinde insanlara sergilenmiş durumda. Sizce gerçek olabilir mi? Dikkatimizi çeken noktalar parmaklarının olması ve yüzünün insana benzemesi ve acayip deforme olmuş bir kafata yapısına da sahip olması dikkatimizi oldukça çekmiş durumda. Dudakları, burnu, kulağı, gözleri ciddi mumyalanmış bir insan bedenine benziyor ama kafatasının büyüklüğü bunun zeki ve düşünen bir canlı olduğuna işaret eder gibi. Kanatlarının olmaması da ayrı bir dönüm noktası. Ama bunu sergileyen Nonalika kanatlarının olduğunu ve bir sergi sırasında yere düşüp kırılıp uçtuğunu dile getiriyor. Ve bu yaratığı X-ray ışınlarıyla taratmışlar. Kemiklerinin gerçek olduğu ortaya çıkartılmış. Yaratığın sahi şimdi ise bir parça göndermiş ve DNA test sonuçlarını bekliyorlar. Bunun dünyada eşlenen bir DNA yapısı varsa neye ait olduğunu öğrenebilecekler.
Şimdileri ücretli bir şekilde sergilenmeye devam eden Hindu tanrısı Feri tüm dikkatleri çekiyor ve yılda 1 milyondan fazla turisti çekmeye başarıyor. Ama şöyle bir şey de var. Belki bir yarasa da olabilir ama düşünüp tasarlayan her kimse ve gerçekten de değilse şu an itibariyle Hindistan'ın zenginleri arasına girmiş durumda. Akıl akıldan üstündür sonuçta. Bize kalırsa gerçek bir canlı ama peri mi başka bir şey mi orasını bilemiyoruz. Sizce ne olabilir? İnsanoğlu bazen en ufak ayrıntıyı gerçekten de sanki doğaüstü veya doğa dışı bir varlıkmış gibi gösterebiliyor. Bu demek istediğimi sizler de belki çevrenizdekilerden duymuş olabilirsiniz. Şimdi sokağa çıksam 10 insana sorsam belki işinden 10'da 2'si bir uzaylı gördüğünü ya da sıra dışı bir varlık gördüğünü dile getirebilir. Evet, bu bir gerçek. 10 kişiden minimum olarak 2 kişi doğaüstü bir canlı gördü. Evet, bu kadar gerçek bir ayrıntı varken, bu kadar insanlar bunları görmüşken bunu ben de söylemem gerekir. Evet, ben de ufakken bir uzaylı gördüm ama uzaylının kendisini değil. Ben o zamanlar İzmir'in Karşıyaka ilçesinde oturuyordum ve ufaktım, 6-7 yaşlarındaydım. Önümden öyle bir şey geldi geçti ki bu boylarda, yuvarlak, üstünde metal bir küre var. Yıl 2002 ile 2001 arasında bir yıl. O zamanlar bu boyda bir drone yok. Şu an olsa, şu an günümüzün teknolojisiyle diyebilirim bu bir sahte. Ama o zamanın teknolojisiyle bu boyda bir drone yok. Eğer var ise gerçekten de ileri seviye askeri aracı olabilir. Ben akşamüstü korunaklı bir sitede oturuyorduk o zamanlar. 4 arkadaş oyun oynarken önümüzden acayip bir şey geldi geçti. Hiç unutamıyorum. O dostlarımla birlikte saat akşam 17 ile 20 arasında bir saatte hava kararmıştı. Şu boyda üstünde bir tane şöyle bir kubbe olan garip bir şey önümüzden geldi geçti ve yukarıya çıktı, kayboldu. Bunu hiçbir zaman unutamayacağım. Evet, bunun ne olduğunu da tabii hiçbir zaman öğrenemeyeceğim. Belki de ilerleyen yıllarda öğrenebilirim. Evet, benim görmüş olduğum gibi dışarıdaki insanların 10'da 2'si de doğaüstü canlılar gördü. Belki bunları söylemeye korktular, belki de açıkladılar ve kimse inanmadı. Siz de böyle doğaüstü yaratıklar gördünüz mü? Belki periler gerçekten de var. Belki perileri göremiyoruz. Belki çok ufaklar, belki de büyükler, bizlere gözükmüyorlar. Belki de ileri seviye teknoloji kullanarak çok acayip yerlerdeler. Belki de ilkel bir insan formu olan farklı bir şey periler. Evet, siz de buna benzer bir yaratık gördüyseniz aşağıdaki yorumlara belirtin. Elinizde görüntü var ise aşağıda bulunan mail adresine ottorhan@gmail adresine gönderin. Ben de ilerleyen günlerde takipçilerimden gelen acayip yaratıklar adı altında bir video tasarlayayım ve sizlerle paylaşayım. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Eğer bu videoyu buraya kadar izlediyseniz like'lara basmayı lütfen unutmayın ve bildirimleri açın, abone olun. Sizden tek ricam bu. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Bazen hayat bazı gerçeklikleri göz önüne serebilir. Bazen ise gerçeklik göz önünde olup gözükmeyebilir.